Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bambaşka ve çok farklı bir video ile karşınızdayız. Bu videoda animasyonla kardeş bitkiler sistemini anlatmaya çalışacağız. Fide dönemi içerisinde güçlü ve sağlıklı fidelerimizi ürettik. Şimdi geldik bunları bahçeye dikmeye. Herkes kendine göre bir metot belirleyerek bu şekilde uygulamaya çalışır. Bu videonun konusu bu uygulamalar değil de daha çok fidelerimizi nasıl dikebiliriz, hangi kardeş bitkilerle dikersek birbirlerine nasıl destek olabilirler, nasıl bir düzen kurabiliriz, nasıl bir uygulama yapabiliriz biz onu görelim. Böyle bir bahçe toprağımız var. Bu bahçe toprağımızı kendimize uygun usullerle işledik, karıklar yaptık. Hazırladığımız toprağımızda domates fidemizi diktik. Gayet güzel gelişim gösterdi. Çok güzel domatesler alacağımızı, yiyeceğimizi düşündük. Hatta bir kısmından salça yaparız diye düşünürken hiç ummadığımız bir şeyle karşılaşmaya başladık. Hiç hesaplarımızda olmayan zararlılar gelmeye başladı. Şimdi burada videomuzu durduralım ve bunun üzerinde biraz konuşalım. Şimdi zararlılar niye geliyorlar bizim bahçemize? Veya bizim fidelerimize neden sürekli zarar veriyorlar? İşte bunun üzerinde biraz düşünmek lazım aslında. Etrafta milyonlarca bitki varken neden sizin diktiğiniz domatese, neden sizin diktiğiniz bibere, patlıcana veyahut da kabağa, hıyara geliyorlar da diğer o milyonlarca bitki içerisinde beslenmiyorlar? Bu böcekler size zarar vermek için, sebze fidelerinizi ortadan kaldırmak için gelmiyor. Amaçları sadece ve sadece beslenmek. Beslenerek türlere devam etmek için geliyorlar. Bunun için bir şekilde gelip sizin fidenizi yiyecekler. Emecekler, beslenecekler, yumurtlayacaklar ve türlerine devam edecekler. Tek amaçları bu. Ancak buradaki sıkıntımız bambaşka boyutta. Videomuza devam edersek, geldiler, beslenmeye çalışıyorlar. Biz fark ettik onları. Dedik ki zararlılar var. O zaman ne yapmamız lazım? Bize doğal tarımcı olarak ilk aklımıza gelen hemen doğal ilaçlar yapalım ve bunları bir şekilde bahçemizden, sebzelerimizden uzak tutalım deyip bir takım ilaçlar yapıyoruz ve bunları öldürüyoruz. Burada bir başarı sağladığımızı zannediyoruz. Ancak bir kısmını öldürürken büyük bir kısmı da bahçemizden uzaklaşıyor. Fakat bu uzaklaşma öyle tamamen uzaklaşma değil. Birkaç gün sonra, en fazla 3 gün sonra tekrardan sizin bahçenize gelecekler. Ancak biz burada neyi kaybediyoruz? Bu böcekleri, yani zarar dediğimiz böcekleri avlayan avcı böceklere de bir kısmını öldürüyoruz, bir kısmına da yaşam alanı bırakmadığımız için bahçemizden gitmek durumunda kalıyorlar. Sonra olayı tekrardan başa sarıyoruz ve devam ediyoruz. Böcekler geliyor, ilaç yapıyoruz, bir kısmını öldürüyoruz, bir kısmı tekrardan kaçıyor. Birkaç gün sonra tekrardan bizim bahçemizde ve sebzelerimizin başında. Peki buradaki hatamız ne? İlaç kullanarak bunları durdurabileceğimiz zannetmemiz en büyük hatamız. Çünkü bunların hepsini öldürebilecek bir doğal ilaç yok. Bunlar kolay kolay ölmezler. Ancak avcılar çok daha kolay ölürler ve çok kolay ortamı terk ederler. Ancak sorunumuz sadece zararlılar değil. Bununla birlikte sadece domates, biber, patlıcan fidesi diktiğimiz toprak çıplak kaldı. Belki Mayıs'ın sonlarına doğru çok büyük sıcaklar olmaz, çok fazla sıcaklar olmaz. Ancak Haziran, Temmuz aylarında çok yoğun bir sıcaklıkla beraber toprağın altındaki yaşam alt üst oluyor, sıkıntıya giriyor. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? Hangi uygulamaları devreye sokalım ki deminden beri anlattığımız sorunları hepsine çare olabilecek, bütün sorunları, bütün dertleri ortadan kaldırabilecek bir uygulama yapabiliriz. İşte bunun üzerine biraz kafa yoralım. Daha önce hazırladığımız karıkların etrafına kompost doldurdum. Siz böyle bir uygulama yapmayabilirsiniz ama yaparsanız çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Ve bu kompostların üzerine roka diktim biraz. Şimdi bu roka ne işimize yarayacak? Öncelikle bir kere yenilebilir bir bitkidir. Tıbbi özellikleri vardır. Zararları caydıracak bir takım kimyasallar salgılar. Bu açıdan bu rokayı domates fidemimizin bir tarafına diktim. Ya isterseniz öbür tarafına da dikebilirsiniz. Sorun değil. Ben anlayabilmeniz açısından bu şekilde yaptım. Geldik buraya rokalarımızı diktik. Şimdi karşı tarafına ne yapabiliriz diye düşünürken hemen aklımıza çok daha güzel bir bitki geldi. Fesleğen dikebiliriz. Fesleğen de aynı roka gibi hem yenebilir hem tıbbi özellikleri vardır. Hem de zararları caydırabilecek bir takım kimyasallar salgılayarak bizim ana bitkimizi zararlardan koruyabileceğimiz bir savunma kalkanı oluşturabilir. Bununla birlikte hodan dikebiliriz.
Dikkat ederseniz burada hem yenilebilir hem de birçok işimize yarayabilecek bitkileri seçmeye çalışıyoruz. Hodan hem yenilebilir hem tıbbi özellikleri olmakla birlikte hem de zararlıları uzaklaştırabilecek ve bununla birlikte bu zararlıların avcı böceklerini bahçemize davet edebilecek bir takım kimyasallar salgılar. İşte bu özelliğini mümkün olduğunca kullanmaya çalışalım. Bu hodanların yanına havuç dikebiliriz. Havuç domatesin gelişmesine yardımcı olacak bir takım hem toprak kimyasalları salgılar hem de zararlı böcekleri uzak tutabilecek toprak üstü salgılar salgılayarak bizim işimize yarar. Havucumuzu diktikten sonra bir de ortama ayçiçeği dikersek bu da polinatörleri yani tozlayıcı böcekleri bahçemize davet edecek. Hazır ayçiçeklerimizi dikmişken ayçiçeğinin yüksek yapısını kullanarak destek isteyen bir takım bitkiler dikebiliriz. Mesela fasulyeyi de ayçiçeğinin yanına dikersek ayçiçeğinin o yüksek yapısından yararlanıp üzerine saracak ve kendine bir destek bulacak. Aynı zamanda fasulye toprağa azot sağlayacak. Şimdi burada bir çili biber konuşlandırmayı düşündüm. Sistemimiz sürekli bitkiler ekleyerek biraz havasız bir ortam yaratılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Çili biber özellikle kök çürüklüklerine neden olan patojenleri öldürebilecek bir takım kimyasallar salgılar. Bu yoğun sistemimiz içerisinde çili biberi konuşlandırabilirsek sadece domatesimize değil diğer bitkilerin de kök çürüklüğü olmasını engelleyebiliriz. Bir de karşı tarafımız var. Domatesimin sol tarafı var diyelim. Şimdi buraya ne yapabiliriz? Bir soğan. Yani bir derken birkaç tane soğan dikebiliriz. Soğanla birlikte sarımsak da dikebiliriz. Öbür karşı tarafında da dikebiliriz, bu tarafa da dikebiliriz. Yani çok önemli değil yeri. Ben anlaşılması açısından böyle koydum. Sizin her tarafa dikme şansınız var. Soğanla birlikte sarımsağı da bizim bu sistemin içerisinde bir yerlerde konuşlandıralım ki soğan ve sarımsak aynı çili biber gibi patojenleri ortadan kaldırabilecek bir takım kimyasalları toprağa ve sisteme dahil etmiş olur. Bunun için biz soğanla sarımsağı mümkün olduğunca bu sistem içerisinde kullanmaya çalışalım. Soğanımız sarımsağımızı diktikten sonra olmazsa olmazımız kalife çiçeğimizden de birkaç kök dikebilirsek, sisteme dahil edebilirsek çok iyi olur. Ancak kalife çiçeği için şunu söyleyebiliriz. İşi çok abartmayın. Kalife çiçeğinin en büyük özelliği nematodları öldürmektir. Ancak nematodların hepsi zararlı değildir. Bize faydalı olan nematodlar da vardır. Ve bu nematodların hepsinin ölmesi bize avantaj değil, dezavantaj da sağlayabilir. Bu sistemimizin dış duvarları diyebileceğimiz savunma bölgesine de sürekli bahsettiğim tuzak bitkilerden turp dikersek merkezdeki zararlıları uzaklaştıran bitkilerden kaçan zararlı böcekler bu turpların üzerinde konuşlanarak yani beslenerek bizim merkezdeki bitkilere gelmesini engelleme şansımız olabilir. Aslında bir kale inşa ediyoruz. Bakın dış duvarlarımız var, savunma hattımız. Bununla birlikte iç savunma hattımız var ve ortada ana kalemiz var. Dış duvarlar her zaman için geçilebilecek bir savunma olduğu için önemli olan iç duvarlardaki savunmamızın çok kuvvetli olması ve ana merkezdeki bitkimize zararların ulaşmaması. Bu nedenle iç duvarlarda zararları uzaklaştıracak bitkiler, dış duvarlarda da zararların daha çok hoşuna giden ve onları daha rahat yiyebileceği bitkileri dikersek biz zararlılardan mümkün olduğunca uzak durma şansımız olur. İstersek merkezi biraz daha abartabiliriz. Sürekli üzerine durduğum aromatik otlardan bu merkeze yerleştirebiliriz. Biberi olabilir, dereotu olabilir, nane olabilir. Sistem içerisinde bunlara da yer verirsek özellikle merkezden uzaklaştırmaya çalıştığımız zararlıları dış duvarlara yani o tuzak bitkilere doğru yönlendirebilecek bir takım kimyasalları da sisteme dahil etmiş oluruz. İstersek bu çiçekleri dış duvarlara da dikebiliriz. Dış duvarlara doğru ittiğimiz zararlıları bu çiçeklerin çektiği avcı böceklerin çok daha rahat bulabilmesi için bir zemin de hazırlamış olabiliriz. Ve bu benim anlatmaya çalıştığım bir sistem. Siz kendinize göre, bahçenize göre çok farklı sistemler oluşturma şansınız da var. Farklı çiçekler kullanabilirsiniz. Farklı aynı özellikleri verebilecek başka bitkiler kullanabilirsiniz. Hatta açıklamalar bölümünde
bütün kullanabileceğiniz çiçekleri, aromatik otları ve bitkileri yazarım. Oradan istediğiniz hangisini yetiştirmek istiyorsanız, hangisini sisteminiz içerisine dahil etmek istiyorsanız kullanma şansınız olabilir. Ancak burada çok yoğun bir bitki kümesi oluşacağı için tamam, zararlardan uzak bir ortam yaratmış olabiliriz. Bununla birlikte avcı böcekleri, tozlayıcı böcekleri bu sistemin içerisine çekebilecek bir takım adımlar atmış olabiliriz. Yaptığımız doğal malçla, canlı malçla güneş ışınlarının çok fazla toprağımızı öldürmesini engellemiş olabiliriz. Nemin kaybolmasını engellemiş olabiliriz. Ancak burada sürekli nemli bir ortam oluşabileceği için başka sıkıntılar, başka patojenlerin bu sistem içerisinde gelişmelerini engelleyebilmek için bazı uygulamalar da yapmamız lazım. Mesela laktik asit bakterileriyle ve hastalık yönetimi ile ilgili çekeceğim videodaki bir takım preparatları da düzenli kullanırsak bu özellikle sistem içerisinde yoğunluktan dolayı oluşabilecek bir takım patojenleri de engelleme şansımız olabilir. Yani bu tarz preparatları kullanmazsanız bu kadar yoğun bir dikimde muhtemelen bazı sıkıntılar yaşarsınız. Ondan sonra bak yaptık da olmadı demeyin. Bu sistem bir bütündür. Bütünün parçalarını anlatmaya çalışıyorum. Hepsi bir puzzle. Bu puzzle'ın parçalarını doğru yerlere oturttuğunuz zaman başarı şansınız yükselir. Sadece birkaç tane bitkiyi dip dibe dikmekle kardeş bitkiler sistemi maalesef olmuyor. Sadece şunu yapın, bunu buraya dikin demekle bu iş olmuyor. Mümkün olduğunca bütün bu anlatmaya çalıştıklarımı sistem içerisinde uygularsanız başarı şansınız yükselir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.